Herkese merhaba. Bu videomuzda Morrison'u sıfırdan 30 seviyeye çıkaracağız ve her aşamada yani 1, 10, 20 ve 30. seviyelerde ne gibi farkları var hep beraber raporlar üzerinden bunları gözlemleyeceğiz. İlk olarak gelin birinci seviye özelliğimizde ne var ona göz atalım. Birinci seviyede cana bağlı olarak hasar veriyormuş. Geliştirmelerimizi yapalım ve videonun sonunda raporlar üzerinden tüm farkları hep beraber göz atalım. Solda Morrison'un geliştirilmemiş haliyle birlikte, sağda ise Morrison'un bir seviyedeki haliyle birlikte gücümüzü görebiliyorsunuz. 10. seviyemizde ise tekrardan cana bağlı olarak fakat oranı daha yüksek miktarda hasar veriyoruz. Gelin bunu da geliştirelim ve etkisini hep beraber raporlarda görelim. 20. seviyemize bildiğiniz üzere sabit takım buff'ı. Tüm kahramanlarda bu aynı. Gelin etkiyi tekrardan bunda da görelim. 30. seviyede ise en etkili buff'ımız açılacak. Yıkım topu isabet ettiği takdirde 5 saniye boyunca rakibin %10 savunması azalacak. Bu sefer ara adımlarda becerileri basmadım. Birçoğunuz becerilere önem vermiyor. Fakat becerilersiz aslında yaptığınız geliştirmelerin pek bir anlamı olmuyor. Maksimum verim alabilmek için becerileri de basmak zorundasınız. Kanala destek olmak için kanala abone olup bildirimleri aktifleştirebilirsiniz. Ve şu anda aktif olan Katıl üyelik sistemimize geçiş yapabilirsiniz. Katıl üyelik sistemimizde 4 farklı üyelik mevcut. Farklı farklı üyeliklerde farklı ayrıcalıklar sunuyorum. Hesap incelemesi isteyen kişiler SSR Elite üyeliğine katılım sağlayabilirler. Burada farklı farklı abonelikler mevcut. Hepsini incelemeyi unutmayın. Kanala desteklerinizi bekliyorum. Buradan raporlarımıza bakacak olursak eğer, aynı kişi üzerinden birkaç defa vuruş denemesi yaptık. Gelin hep beraber sonuçlarına bakalım. Güç farkı çok az. Sadece küçük geliştirme farklarımız mevcut. Ben Morrison 30 yaptım. Karşı tarafta ise Skyler kahramanı 30 seviye. Teknoloji geliştirmelerimiz kısmen aynı. O yüzden direkt olarak donanımları göstermek istiyorum. Benim donanımlarım genel olarak daha iyi ve kırmızı silah sayım daha fazla. Yani daha etkiliyim bu konuda. Toplamda sanırım 7 vuruş denedik. Ve bu 7 vuruşun 5'ini ben kazandım. Sersemletmeleri daha fazla attığı raporlarda ise karşı taraf kazandı. Onları da size göstereyim. Gördüğünüz üzere burada küçük farkla beni yenebilmiş ve bu raporda Skyler kahramanı 4 kez sersemletme atmış. Bu da bir diğer yenildiğim rapor ve gördüğünüz üzere burada 5 kez sersemletme yemişim. Bunun haricinde ben kazandım. O raporlarda genelde 2-3 kez sersemletme yediğim için çok fazla etkisi olmadı ve kazanabildim. Buradan hasarlara bakacak olursak eğer, karşı tarafın Morrison'u 20 seviye olmasına rağmen 34 milyon vurabilmiş. Bunun bir diğer etkisi de arka tarafta bulunup drone çiplerinden yararlanıyor olması. Benim Morrison'um ön tarafta, çiplerden yararlanamıyor ve dolaylı yoldan daha az hasar veriyor. Ben sersemletme yememesi için öne koymuştum. Ve Skyler'ım da 20 seviye olduğu için garanti olarak bir kez sersemletme atamıyor ve etkisi daha az oluyor. Beğendiğim raporlara bakacak olursak oradan da bir hasar kıyaslaması yapalım. Burada ise neredeyse benim Morrison'um 30 milyon vurmuş. Karşı tarafın Morrison ise 23,4 milyon vurmuş. Genele baktığımızda donanımları bir kenara koyarsak eğer Morrison'la birlikte yenebiliyorum. Fakat Morrison kahramanı sezon 5'te gelecek. Skyler kahramanı halihazırda elinizde olacağı için elinizde eğer yeteri kadar parça varsa direkt olarak onu 30'a çıkarıp verim alabilirsiniz. Morrison 30 yapmak için o kadar süre beklemenizin anlamı yok. O kadar kıymetli olmadığını bu raporlar üzerinden görebiliyorsunuz. Sol taraftaki raporda bana saldıran kişi tarafından tanka vurulmuş bir rapor. Sağ tarafta ise benim aynı tanka vurduğum raporu görüyorsunuz. Skyler kahramanlığının solda etkisini, sağ tarafta ise Morrison etkisini göreceksiniz. Geliştirmelerimiz kısmen aynıydı. Burada ise birbirimize karşı değil de tanka karşı olan değerlendirmeyi görüyorsunuz.
Ben veya karşı taraftaki Skyler 30 yapan kişi sürekli olarak uçaklarla savaşmayacak. Tanklarla da aynı şekilde füzelerle de savaşacak. Onlara karşı etkimiz de önemli. Ha, burada beni yenmiş ya da ben yenmişim o kadar önemli değil. Bu etkiler her zaman değişecektir. Bu raporda ise 11. seviye askeri açık birini görüyorsunuz. Ve geliştirmeleri bu şekilde. Lucius 30 olduktan sonra yüksek ihtimal beni yenebilecek. T11'i de açık. Bu şekilde başa baş bir mücadele olmuş. Hasar çıktılarına bakacak olursak eğer benim Morrison'um neredeyse 34 milyon. Karşı tarafınki ise 27 milyon hasar verebilmiş. Aynı şekilde bu kişi tarafından da tanka olan durumu görebiliyorsunuz. Sağ tarafta ise tekrardan benim raporumu görüyorsunuz. Farkları siz kendiniz kıyaslayın. Hangi önceliklendirmeleri yapmanıza kendiniz karar verin. Sezon 5'i beklemenize tekrardan gerek olmadığını belirtmek istiyorum. Güçlü mü? Güçlü, fakat Stepman 30 kadar önemli bir kahraman olmadığını ben de görebildim. Bunu size göstermek için bekliyordum ben de. Son raporumuz füze takımına karşı olan savaşımız. Morrison'un 30 olması füze takımına karşı da bir üstünlük kurmuyor. Stepman 30 olduğu takdirde uçak takımına karşı bir güçlenme söz konusu. Fakat Morrison'un 30 ile birlikte bir ekstra bir buff almıyorsunuz aslında. Özellikleri kötü demiyorum. Fakat Statman 30'u değerlendirdiğinizde Statman 30 çok daha değerli bir kahraman. Tank takımı gidenler sezon 5'te gerçekten çok mutlu olacaklar. Uçak takımlarını zaten önceki raporlarda da görebildiğiniz üzere yenebiliyor. Şu an sezon arasındayız. 4 artı birlik sistem kullandığı halde hala yenebiliyor ve işe yarıyor. Burada ise gördüğünüz üzere herhangi bir etki söz konusu değil. Neredeyse eşit güçteyiz. Tabi farklı faktörler de mevcut bu durumun içinde. Fakat yine de bu farkla yenilmem Morrison 30 ile birlikte hoş değil. Direkt olarak özetleyecek olursak sezon 4'te eğer elinizde parça mevcutsa Skyler kahramanını ya da Lucius kahramanını 30'a çıkarabilirsiniz. Önceliğiniz Skyler kahramanını 30 yapmak olabilir. Elinizde de belli bir miktar parça bırakıp Morrison'u sezon 5'te 20 seviyeye çıkartmanız sizin için yeterli olacaktır. 30 için o kadar acele etmenize gerek yok. Parçaları kenarda bekletip zaman kaybetmenize de gerek yok. Raporlar üzerinden bunu kısmen görebiliyorsunuz. Önceden Skyler 30 yapmanız size günler kazandıracaktır ve o an etkisini halihazırda görebileceksiniz. Bu yorumu Statman için yapmamıştım. Statman'ı bekletmek gerçekten önemli. Statman için hoş bir durumdu. Elinizde farklı raporlar varsa bana da gönderebilirsiniz. Ben de görmek isterim. Yorumlarda görüşmek üzere.